Felsefenin en derin, en temel sorularından birini, varlığımızın nihai kaderi meselesine hoş geldiniz. Bugün İngiliz filozof John Alice MacTaggart'ın bir metninden yola çıkacağız ve sağduyumuzu, alıştığımız düşünce biçimlerini resmen sarsacak bir argümanı birlikte inceleyeceğiz. Bu ve bunun gibi felsefi derinliklere dalmaya devam edebilmemiz için Kitap Felsefe kanalına abone olmanız bizim için gerçekten çok değerli. Hadi şimdi, gelin MacTaggart'ın ölüme karşı bu cüretkar meydan okumasının içine girelim. İşte o soru, binlerce yıldır insanlığın zihnini kurcalayan o sarsıcı soru. Benliğimiz, yani bizi biz yapan o şey, bedenimizin yok olmasıyla birlikte sonsuza dek silinip gidiyor mu, yoksa bir şekilde var olmaya devam mı ediyor? Bütün bu analizimiz işte bu temel soru etrafında dönecek. Peki MacTaggart bu devasa soruyu nasıl ele alıyor? İşte işler tam da burada ilginçleşiyor. O bize çıkıp da bakın ölümsüzsünüz işte kanıtı bu demiyor. Hayır, çok daha zekice, çok daha zarif bir yol izliyor. Diyor ki ölümsüzlüğün yönündeki en büyük engele, en ikna edici karşı argümana odaklanalım ve onu temelinden çürütelim. O halde soruşturmamızın ilk adımına geçelim ve MacTaggart'ın hedef tahtasına koyduğu o yaygın kanıyı, yani materyalizmi masaya yatıralım. Bu fikir davamızın baş şüphelisi adeta. Materyalist görüş aslında oldukça basit ve nettir. Der ki, bilincimiz, benliğimiz, düşüncelerimiz, bütün bunlar beynimizdeki kimyasal ve elektriksel süreçlerin bir ürünü, bir faaliyetidir. Tıpkı sindirimin midenin bir faaliyeti olması gibi. Dolayısıyla organ çalışmayı durdurduğunda o faaliyet de biter. Yani beden öldüğünde bilinç de puf diye yok olur. Bu kadar. Peki ama bu fikir neden sağduyumuza bu kadar hitap ediyor? Niçin pek çoğumuz için ölümün mutlak bir son olduğu düşüncesi bu kadar güçlü ve ikna edici? MacTaggart bunun altında yatan sebepleri de araştırıyor. Birincisi, madde bize hükmediyor gibi değil mi? İrademizle bir taşı hareket ettiremiyoruz, yerçekimine karşı koyamıyoruz. İkincisi, o akıl almaz büyüklükteki evrene bakıyoruz ve kendimize diyoruz ki, milyarlarca galaksinin içinde bu kısacık ömre sahip bilincimin kalıcı olabileceğini düşünmek de neyin nesi? Ve son olarak bilim. Fizik, kimya gibi bilimler maddeyi o kadar kesin bir dille açıklıyor ki, ruh ya da bilinç hakkındaki bilgimiz bunun yanında çok soluk, çok zayıf kalıyor. Madde, gerçekliğin ta kendisi gibi duruyor. İşte, tam da bu noktada MacTaggart bütün argümanı tersine çevirecek o meşhur hamlesini yapıyor. Bize dönüp soruyor. Peki ya o sarsılmaz sandığımız temel, yani maddenin kendisi bir yanılsamaysa? Bu soru, materyalist yapının temeline indirilmiş bir balyoz darbesi gibi. Düşünsenize, eğer bilincin dayandığı varsayılan o madde aslında bağımsız bir gerçekliğe sahip değilse, o zaman bilincin de onun bir ürünü olduğu tezi tamamen çöker. Bütün bina yıkılır. MacTaggart'ın mantık zinciri şöyle işliyor, bakın. 1. Hayata dair bildiğimiz tek ama tek kesin şey duyumlarımızdır. Gördüğümüz renkler, duyduğumuz sesler. 2. Sonra hemen bir zıplama yapıyoruz ve bu duyumların bizden bağımsız, dışarıdaki bir maddenin sonucu olduğunu varsayıyoruz. Ama bu sadece bir varsayım. Ve işte 3. En kritik adım, bir neden yarattığı sonuca benzemek zorunda değildir. Öfkeli bir insanın yüzü, sinirle çarptığı kapıya hiç benzemez. Öyleyse 4, yani sonuç, duyumlarımızın nedeni olan o şeyin bizim madde diye hayal ettiğimiz o renkli, sert şeye benzediğini nereden biliyoruz? Bilemeyiz. Şu portakalı düşünelim mesela. Bizim sarı dediğimiz şey, aslında ışığın gözümüzdeki bazı hücreleri uyarması sonucu zihnimizde oluşan bir deneyimdir. Tatlı dediğimiz şey, dilimizdeki reseptörlerin yarattığı bir histir. Peki o portakal kimsenin olmadığı, kapkaranlık bir odada tek başınayken ne sarıdır ne de tatlıdır. Bu nitelikler bizim zihnimizde var olan şeylerdir, portakalın kendisinde değil. Geriye kalan tek şey, bu duyumları bizde uyandıran, ne olduğunu bilmediğimiz gizemli bir neden. Ve işte MacTaggart'ın vardığı o sarsıcı sonuç bu. Bizden bağımsız, uzayda yer kaplayan renkli, katı bir madde fikri, kanıtlanamaz bir metafizik varsayımıdır. Gerçek olan madde değil, benliklerdir ve onların deneyimleridir. Bu durumda benliğin maddenin bir ürünü olması fikri daha en başından imkansız hale geliyor. Materyalizmin ana kalesi düştüğüne göre, MacTaggart şimdi ölümsüzlük fikrine karşı öne sürülen diğer, daha ince şüpheleri, o fısıltıları temizlemeye geçiyor. Tamam, diyelim ki bilinç bedenin bir faaliyeti değil. Ama ya var olmak için yine de bir bedene ihtiyaç duyuyorsa, yani beden bilincin var olabilmesi için olmazsa olmaz bir koşul ise ne olacak? O zaman bedenin ölümü yine bilincin sonu demek olmaz mı? MacTaggart burada harika bir benzetme kullanıyor.
Bir evin içindeyken dışarıyı görmek için pencereye ihtiyacınız var değil mi? Pencere, o an için görmek eyleminin zorunlu bir koşulu. Ama bu, pencere olmadan asla göremeyeceğiniz anlamına gelmez ki. Evden dışarı adımınızı attığınız anda artık pencereye ihtiyacınız kalmaz. Belki de beden, bilincin bu dünyayı deneyimlemek için kullandığı bir penceredir ve ölüm o evin dışına çıkmaktır. Geldik son ve belki de en güçlü itiraza. Etrafımızdaki her şeyin parçalardan oluştuğunu ve zamanla bu parçaların dağıldığını görüyoruz. Bir araba paslanır, bir dağ aşınır. Peki neden benlikte düşünceler, anılar gibi parçalara ayrılarak yok olmasın? İşte burada çok kritik bir fark var. Bir duvarı yıktığınızda onu oluşturan tuğlalar var olmaya devam eder. Çünkü tuğlalar duvardan bağımsız bir varlığa sahiptir. Ama benlik böyle bir birleşim değil. Düşünceleriniz, duygularınız veya anılarınız onları deneyimleyen bir benlik olmadan tek başlarına var olamazlar. Bir düşünce, onu düşünen bir zihin olmadan havada süzülemez, öyle değil mi? Dolayısıyla benlik parçaları ondan ayrılamayacağı için dağılarak yok olamaz. Ölümsüzlüğe karşı en büyük argümanları böylece çürüttükten sonra McTaggart bizi argümanının mantıksal sonucuna, yani çok daha radikal bir fikre götürüyor. Ezeliyet. Mantık aslında çok basit. Eğer benliğimiz bedenin ölümüyle sona eren bir şey değilse, neden varoluşu bedenin doğumuyla başlasın ki? Eğer benliğin doğası zamansal bir sona sahip olmaya uygun değilse, aynı mantıkla zamansal bir başlangıca sahip olmaya da uygun olmamalıdır. Yani bu hayattan sonra var olacaksak, büyük ihtimalle bu hayattan önce de vardık. McTaggart'ın vardığı sonuç sadece ölümden sonra ne olacağıyla ilgili bir fikir değil. Bu aynı zamanda gerçekliğin doğasına dair kökten farklı, yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Bir düşünün, eğer madde bir yanılsaysa ve temel gerçeklik benliklerse, o zaman evren, devasa bir boşlukta dönen cansız nesneler topluluğu olmayabilir. Belki de gerçeklik, tam da ebedi benliklerin, yani zihinlerin, birbirleriyle ve kendileriyle kurdukları sonsuz bir ilişkiler ağıdır. İşte bu, üzerine düşünmeye değer, gerçekten de baş döndürücü bir olasılık.